Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün konuşacağımız diğer film Backrooms. Çok gündem olan ve yönetmeninin Kane Parsons'ın yalnızca 20 yaşında olduğu ve şu anda an itibariyle evet 250 milyon yapmış hatta. Oo. 250 milyon dolar gişe yapan yalnızca 10 milyon dolar bütçeyle ve internet lore'unu konu alan Backrooms'u konuşacağız. Backrooms bayağı popüler oldu. Bütün Instagram'ım, TikTok'um, her yerim Backrooms teorileri, her yer Backrooms, found footage, YouTube şeyiyle doldu. Tüm telefon Acayip. sapsarı oldu böyle. Evet, her yer liminal space şu anda benim için. Aynen. Bir yandan da enteresan konuları baz alan Backrooms'un ayrıntılarını konuşacağız bugün. Alpçım hoş geldin. Şu an benim oda da öyle ama Backrooms gibi ben de Backrooms'dan bağlanıyorum. Geçiyorum hop çıktım falan. Akılak Şakalar, falan. komiklikler. Gel sen de gel falan. Ama ısırma öyle falan. Öyle durduğuma bakmayın, kolay Aynen. kolay değilim. Abi nereden başlayalım konuşmaya? Genel Abi sinemada fikirlerimizden gidilmeli başlayalım. mi? Ben Backrooms'un şeyini çok beğendim. Backrooms yorumlarken, üstünü düşünürken, izlerken birden farklı yerden çekiştirince birden farklı sonuç alabileceğim bir film. Bu hem lore kaynaklı hem de yönetmenin film tercihi kaynaklı da böyle bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok olumlu bir özellikti. İzlerken çok keyif aldım. Eğer found footage 2 tane spesifik uzun metraj kısım var. Onları daha iyi tecrübe etmek isterseniz, oradaki atmosferi daha iyi yaşamak isterseniz kesinlikle sinemaya gidin. Zaten sinemaya gidin. Yani Backrooms ve Obsessions özelinde buradan oraya da gidebilirsiniz. Kesinlikle sinema tecrübesi şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmlerin evde izlerken bu tip filmler bazen düşük tepkiler vermenize sebep olabiliyor. Backrooms da bu filmlerden bir tanesi bence. Çünkü liminal space dediğiniz şey boşluk alanlar. Normalde çok insanların olduğu ama onların gittikten sonra ürpertici boşluk hissi veren bölgeler olduğu için yani sen bunu kocaman devasa bir yerde izlemek varken minnacık bir yerde izlersen o liminal space hissini alamayabilirsin. Bu yüzden bence sinemaya gidilmeli. Mesela Ben bir filmi IMAX'te çok beğendim. izlenme olasılığı olsaydı bu filmin. O da ilginç bir tecrübe Kesinlikle olurdu giderdim. mesela. Ya bir de abi neden sinemaya gidilmeli bilmiyorum. Yani bak böyle 2 tane film arka arkaya çıktı. O da çok ilginç oldu. Yani bunların yayın tarihi kasıtlı olarak mı böyle yapıldı? Hani bunlar birbirini Ben hiç boostlar sanmıyorum denilerek ya ya. da denk mi geldi? Denk geldiyse çok tarihi bir olay bence. Bence denk geldi ya. Kesinlikle denk geldi ve dediğin gibi bu arada Obsession 290 milyon dolar bütçe yapmış. Yalnızca 750 bin dolara çekilen bir film için. Şu an İnanılmaz. inanılmaz noktada ikisi de. Evet. Yani düşünsene stüdyonun karını. Ya inanılmaz bir kar marjı var yani. Bu yeni bir furya başlatacak zaten. Obsession videosunda da konuşmuştuk. Buradan gidebilirsiniz. Ki bak Iron Lung da kar etmiş. O da 3 milyon dolara çekilmiş. 50 milyon gişe yapmış o da. O da büyük başarı. Yani çok büyük başarı bunlar. İnanılmaz başarılar yani. Bir de korku sinemasında YouTuber'ların bu kadar aktif olması abi sence yani bu bence müthiş bir olay ya. Bence de öyle ya gerçekten. Ve buradan biraz şeyi de çıkarım yapabiliyoruz. Demek korku janrısı biraz daha böyle hani indie'de kalabilen ve oradan çıkış yapılabilen bir janrı demek ki gerçekten. Hatta indie hali mainstream halinden çok çok iyi. Yani Evet. benim izlediğim indie korku filmlerinin verdiği atmosfer çoğunlukla yani Conjuring'den falan iyi oluyor abi. Tam Conjuring'de ilk film falan korkunç ama hani belli şeyler işte bir cin var bekliyorum çıkmasın falan. Obsession onun yanında bir karakter draması anlatıyor. Backrooms bir felsefe anlatıyor falan. Ya bunlar çok kıymetli şeyler yani Evet, bayağı evet. Yani burada bir kesinlikle tezat durumu şans da var verilmesi aslında ya çok ilginç bir şekilde. Hani sinemaya her gittiğinde 20 tane korku filmi var. Hepsi birbirinden kötü işte cinli minli falan filan. Bir yandan da bak böyle 2 tane yapım çıkabiliyor ortaya. Nitelikli kesinlikle. diyebileceğimiz. Bu çok ilginç bir şey yani. Bence de %100 kesinlikle. Peki abi sence bu film hani YouTube serisinden ayrı değerlendirilmeli mi? Şimdi biz ikimiz de ilk Bence şey diye konuşmuştuk. Yani diziyi izleriz YouTube'daki. Biraz araştırma yaparız falan. Sonra ikimiz de vazgeçtik bundan. evet doğru. Hani hiçbir ön bilgi olmadan neredeyse. Doğru okuyup gittim sadece yani o Ya kadar dümenden yani. okuduk işte. Hani bir şey olsun diye. Ve öyle gittik. Sence böyle yapılması daha mı iyi mesela bu film için? Ya ben bir nebze şundan böyle bir karar aldım. İzlediğimde çok beğeneceğimi tahmin ettiğim için filmin üstüne koyarım. Yani diziyi ve okuduğum metinleri filmin üstüne inşa ederim diye düşündüm. Filmi de normal yani geeky olmadan, herhangi bir şeyine çok hakim olmadan tecrübe etmek istedim belli bir noktada. Çünkü daha sağlıklı değerlendireceğimi düşündüm. Hem de iyi ki böyle yapmışım. Daha sempati duyuyorum şu anda. Yani hem yönetmenine karşı hem yarattığı lore'a karşı. Çünkü birazcık internetteki teori videolarını da izleyince, diğerlerinde falan bakınca hani o dizilerle ufak ufak bağlantıları falan güzel yapmışlar aslında. Soruna cevap verecek olursam da %100 diziden bağımsız düşünülmemeli bence. Yani sonuç olarak dizideki hikaye buradaki hikayeyle örtüşüyor zaten. Yani aynı şeyi anlatıyor aslında. Farklı bir şekilde anlatıyor. Burada birazcık daha alt drama şeyi eklemeye çalışmış. Yastık gibi düşün. Yani o korku şeyin üstüne onu yapmaya çalışmış yani.
Bence ben bunu beğendim. Kimi insanlar bunun kolay bir tercih olmadığını ve filmi dağıttığını düşünmüş. Çok sevdiğimiz YouTuber'lar, çok sevdiğimiz Ben de değerlendirmenler. biraz öyle düşünüyorum zaten. Evet, senle de zaten konuştuğumuz öyle. Ben bunun olumlu bir şey olduğunu, iki farklı kanaldan bir şeyler anlatmanın yorumlama açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Backrooms özelinde. Başka bir film özelinde olmayabilir. Ya değerlendirirken beğenmeyebilirim ama Backrooms'ta bunun ben bir olumlu, atmosferik açıdan da hikaye açısından da olumlu şeylere yol açtığını düşünüyorum yani. Ya dediğin doğru. Tabii ki de birbiriyle bir köprü bağlantı olacak. Ama bence şöyle bir şey var. Şimdi oradaki YouTube dizisi ayrı, buradaki film ayrı bence. Ya anladın mı? Hani ben bu filmi izlediğimde yani o standalone olarak şey olmalı bence. Olduğu yönler var, olmadığı yönler var bence. Hani diziyi izlemedim bu arada hala ama hani diziye çok ön ayak yaptığı ya da böyle diziye dayandığı yerler var gibi duruyor. O hissi Bence de alıyorsun var yani. gibi ya. Evet, alıyorsun o hissi. Bu doğru. benim açımdan pek olumlu olmadı. Ama hani bunu çekerken düşünmüştür zaten sonuçta. Dizide boşuna durmuyor orada deyip. Kane Parsons bir de bu işin geek'i yani. Senaryo yazarken de bir geek gibi yazmıştır. Anladın mı? Normal bir writer gibi değil de Tabii. harbiden fan edition gibi olmuş. Ya zaten bunu hissediliyor ya bir nebze. Anlatmaya çalıştığı şeyler. İşte duvardaki Tabii yani şeyler, evren bir bilmem ne lore falan. kurmaya çalıştı. Belli zaten Aynen. filmden de. Ki şöyle bir açıklam var. Bulabilirsek koyarız buraya. Devam film yapmak istiyor musun diye soruyor muhabir. Hı hı. İsterim diyor yani. Bayağı açık açık devam ettirmek istediğini söylüyor ki görmek isterim. Daha derin, daha ne bileyim fan footage'ı daha yüksek, farklı yere yorumlanmış hallerini falan izlemek isterim. Çünkü Backrooms dediğin şey çok geniş bir şey, anladın mı? Düşündüğünde. Filmi izlediğimizde de aklımda direkt bu canlandı yani. Her yere yorulabilirsin. Nereye çekersen oraya gelir. Öyle bir yapı. Evet, bu bir yerde de eksi oluyor bencesi. Onu tartışacağız senaryo noktasında az sonra. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten hani bir internet kültürü lore'u oluşturmak istiyorsan bu güzel bir şey. Kesinlikle. O açıdan güzel bir şey. Ama hikaye bütünlüğü olarak evet eksik yerler oluyor tabii ki. Hani belki şey de yapmış olabilir. Evet, buraları internette insanlar işte kafa yorsun, doldursun diye yapmış Kesinlikle ya. olması çok olası zaten. Yani o yüzden bu açıdan normal bir film gibi değerlendirmemek de lazım belki de. Ben bunu Bu yine bir durumda eksi katılıyorum. olarak görsem de hani böyle bir Ben açıdan mesela bunu yaklaşmak iyi bir şey lazım. olarak görüyorum. Backrooms açısından. Bu farklı bir şey yani. Böyle bir şey görmedik hani kolay kolay. Aslında Clark ve Mary'nin psikolojik hikayelerini ele alan bir film. Yani düşündüğünde çok kompleks bir şey yok. İşte öyle mi Mary'nin acaba? bir hikayesi var. İlk baktığında diyorum. Baktığında Clark'ın bir hikayesi var. Mary'nin bir hikayesi var. İşte Backrooms özelinde olaylar yaşıyor. Farklı tecrübeler, farklı şeyler. Baktığında film sadece buymuş gibi gözüküyor. Ama senin dediğin gibi belli noktalarda internet, belli noktalarda dizi, belli noktalarda filmde açıklıklar bırakarak Kane Parsons tartışılmasını istemiş abi. Yani bunun gündemde kalmasının böyle olacağını tahmin edebildiğini düşünüyorum ben. Çünkü abi gündemde çok kaldı. Zaten hayvan gibi de gişe yaptı. Aslında bu açık bıraktığı nokta, evet, insanların bazılarının düşük puan vermesine sebep olmuş olabilir ama amacını gerçekleştirmiş oldu yani. Ya bir trend Çünkü Lore'un, yarattı yani kısaca. aynen, Lore'un psikolojik noktasında dediğin gibi bir trend oluşmuş oldu. Abi ben Clark karakterinin çok common bir erkek olduğunu düşünüyorum. Hayatında yaptığı yanlışlar var. Nispeten işinde başarılı olabilecekken kendi tercihleri sebebiyle başarısız olmuş. Ve bütün yaptığı hataları başkalarının üstüne yıkan bir karakter. Mary de çok fazla kapalı alan, kapalı alan, kapalı alan ve bunu anne ve aile tecrübesiyle kötü yaşamış. Bu sayede de psikiyatrist olmuş bir karakterimiz. Aslında belli noktalardan iki karakter de zıt alanlara yerleşiyorlar. Ama düşündüklerinde ikisinin de zihni bulanık, karışık ve kopuk. Böyle baktığında ikisi de Backrooms'a uygun karakterler olmuş oluyor. Backrooms'ta bu karakterleri ve yapısını şu şekilde sunuyor sana. Ya buraya girebildiğin zaman, ki film bence bu yönden bakıyor, bir nebze arızalı insanların Backrooms'a düşmesi, yani zihin derinliklerin içinde kaybolması daha olasıdır. Backrooms'ta bunun somutlaştırılmış hali gibi. Oraya girdikten sonra yani otomatikman filmin yapısı da böyle, benim yorumum da öyle. Zihnimiz nasıl yeni kapılar açar, yeni alanlar. Hı hı. İnsanların zihnindeki şeyleri bayağı bir MR cihazı gibi kopyalayan bir alan ki zaten filmin sonunda da bu açıklanıyor. Bir MR şirketinin bunu açıklamaya çalıştığı ve araştırdığı söyleniyor. Şimdi ben o zaman şunu Şimdi ekleyeceğim böyle sadece dediğin şeyi. Çok güzel ekle. anlattın. Benim için filmde bir yerden sonra şey oldu. Bu iki kişinin hani işte psikolojik savaşı bir yerden sonra sanki bu psikolojik durum ya film benim için öyle açıldı biraz hatta. Bu kişinin psikolojik durumu Backrooms'u etkiliyordan ziyade Backrooms bunların psikolojisini etkiliyor ya döndü biraz. He, anladım. Yani bu benlik bir şey tabii. Bu benim pek hoşuma gitmedi bir yerden sonra. Hani ben isterdim ki daha çok iki kişinin psikolojisi Backrooms'a aynı Bak ben olsun anladım. isterdim. Sen böyle oldukları için Backrooms'a girsinler Evet. kafasında değerlendirdin. Aynen. Bunu da nasıl değerlendirdin? Çünkü Clark Backrooms'a girdikten sonra canavarlaşan bir Clark versiyonu ortaya çıktığı için otomatikman film şöyle gözükmüş oluyor. Yani sanki Clark oraya girdi, hafif kırıktı zaten. Backrooms'a girdi, daha da kırdı gibi. Evet. Bu Bir benim hoşuma akli gitmedi pek yapı işte. oturmuş oluyor.
Anlayabiliyorum bunu. Anlayabiliyorum. Ama hani ben öyle değerlendirmiyorum pek. Hani orada Hı hı. çünkü anlatmaya çalıştığı olay zaman ya da timeline açısından düzlemsel bir zaman anlatmıyor olabilir, anladın mı? Yani film sana yavaş yavaş tam da düzlemsel olmadığı ile ilgili ufak ufak ögeler veriyordu. Ha, bunu gene düzlemsel değerlendirebilirsin. Bu işte dediğim gibi Backrooms'un yapısı bu. Nereden çekersen çek oraya gidiyor film. Burada zamana Yani dair ne aldık ki ama? şimdi Düzlemsel şöyle olmadığına şu dair. var. Zamana dair şu var. Şimdi bu araştırmacı Creep'te oynayan abimiz Mark Duplass Ya onu görünce patladım neyse, zaten ya. Onu bilerek müthiş oynuyor oynatmış bu arada bence. orada. Güzel yani hani onu oynatması. Bence de iyi olmuş. O da aşırı şey bir filmdir. Found footage'ın Evet ya o filmi kurtaran adam odur yani. kötü film. Neyse. Phil adamın korsan reklamını görüyor, tamam mı? Korsan reklamını gördüğünde aslında Clark'ı tanımıyor. Canavarı Canavarı tanıyorlar daha ama. önce de, Hı. aynen canavarı daha önceden gördüğü için Clark ananı avradını bu bunun aynısı demiş oluyor. Aslında canavar daha önceden vardı düşündüğünde. Ama şimdi zaten Clark'ın bu psikolojik durumu da daha önceden beri olan bir şey olduğu için Evet ki onun zaten orada olması Clark normal. otomatikman sinir sistemini baskıladığı için sürekli alkol içmekten onun aklı yapısının yerinde olduğuna dair de bir somut ipucu yok. Psikiyatrik kadınımız da 10 yaşına kadar oturma odasından çıkmadığı için onun da psikolojisinin normal olduğuna dair bir ipucu yok ki filmde bu karakterler kendileri hariç başka hiç kimseyle iletişim kurmuyorlar. Gerçek hayat düzleminde. Sadece kendilerini Bir görüyorlar. Anladın çalışanlarıyla mı? bir de konuşuyor o kadar. Yani nispeten o da sadece Clark özelinde. Belki Evet. Clark'ın geçmişini izliyorduk belli bir noktada. Anladın mı? Hani günümüz, geçmişimiz. Orada Backrooms'ta kırılıyor birazcık zaman yani. Böyle düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden hani doğrudan straight bir bağlam vermemiş olabilir. Şöyle bir sahne var. Bu da şu an aklıma geldi bak. Clark Mary'i aradığında diyor ki pencereyi açık bıraktım ve bir daha geri dönmeyeceğim diyor. Ve Clark Backrooms'tayken Mary Backrooms'a girdiğinde bir duvar resmi görüyoruz. Bir pencere var. Evet. Pencereden biri düşüyor, bir şey onu tutuyor. O tutan Otomatik- şey entity zaten. O tutan şey zaten var. Yani bunu Mary Clark olarak görüyor olabilir ya da tek entity olduğuna dair bir şey de yok. Birden fazla entity de olabilir. Ki dizide bakteriya entity olduğu Evet. için şöyle de bir yorum var. Ben o yoruma da bayağı inanarak söylüyorum. Dükkanda çalışan çocuk aşağıya çamaşır Daha hızlı odasına çekiliyor. girdiği... Evet. Hani şeyin yapamayacağına dair Aynen. değil mi? Evet onu ben de düşündüm. Aynen. Şeyini yapamayacağına dair daha hızlı çekiliyor ve o çamaşır odasına girdiğinde aynı found footage bölümünde bakteriyayı gördüğümüz noktayla aynı. Belki filmde bakteriyayı da ufak olarak bir easter egg olarak oraya yerleştirmiş olabilir. Doğrudan tek yaratık görmüyoruz çünkü. Ağırlıklı olarak filmin ana karakteri Clark olduğu için onun zihni yapısıyla izlemiş oluyorsun. Ya ona mı Dediğim evrildi gibi diyorsun? aynen. Yani bizim gördüğümüz yaratık Hı hı. Clark'ın zihninin oluşturduğu alter ego. Ama başka bir yaratık olabilecek şekilde bir şey girdiği zaman kod hatası, virüs, başka bir şey gibi yani yorumlanabilecek herhangi bir şey girdiği zaman bu daha büyük çaplı bir entity, daha büyük çaplı bir tehdite gidiyor olabilir. Çünkü Backrooms'un doğal olarak dünya gibi somut bir açıklaması yok. Yani o konuda ben de beğendim. Hatta ben bir Stranger Things benzerliği de düşündüm aslında. Hani oradaki upside down mantığı. Hani orada da ne var? Orada da Kopya var aslında yine kopya bir. durumu var ya. Hani tamam dizi sonra biraz sıçıyor falan o ayrı ama aslında dizi öyle başlıyordu ya biraz da. Bir alternatif dünyası gibi hatta zamanda durmuş. Oradaki şeyi almış olarak görüyorduk ya. Bilmiyorum ben öyle de bir şey kurdum. Hatta orada da içine Güzel mi? giriyorlar falan. Güzel bu. İyi bir Yani yorum. ilk Backrooms ne zaman çıktı bilmiyorum ama belki bir esinlenme durumu da olmuştur. 2022 falanla tabii ki Stranger Things'ten sonra. 2022 4 yıl önce. Tabii ki de Evet. sonra evet. Bir an şey gibi geldi. Stranger Things'in ilk sezonu 4 sene önceymiş gibi geldi de. Evet. Bazen o kadar yakın hissettiriyor biliyor Evet o musun? Çok yüzden çocukken izledik tamam. ama Esinlenmiş olması çok olası bu arada. bence birazcık MR mantığına daha yatkın. Ki zaten Stranger Things'te tek yönlü bir MR gibi düşün. Yani bir tane kopya var Hı hı. orada. Burada Backrooms'ta girenlerin filin açıklama da o yönde yani. Biz bunu bulamıyoruz abi diyor. Bize olabildiğince somut yani somutlaştırmasını istiyor Mary'den. İşte bunu gittim, bunu gördüm, bunu yaptım diyor. Ki burada ben böyle bir yorum da getirdim. Phil ve arkadaşları ki onların da akli yapılarının ne kadar sağlıklı olduğu şaibeli. Hı hı. Bunlar da Backrooms'a girdikçe Backrooms'u bir evren gibi düşündüğünde gitgide genişlemesine sebep olmuş da olabilirler. Sonuç olarak sonsuz bir liminal space yani. Hı hı. Gittikçe bulamıyorsun abi. Her yer karanlık ve boşluk. Ya ben orada şeyi düşündüm. Hani genişlemesi gibi değil de aslında bir nevi daha kuralları olan bir paralel evren gibi. Yani filmin işte son 1-2 dakikasında o şeyi görüyorduk ya. Gerçek dünyada karşılığı olan her yerin Backrooms'daki karşılığını görüyorduk. Aslında gerçek dünyadaki değil de işte Clark'ın store'u görüyorsun. Mary'nin annesinin evinin aşamalarını Evet en son görüyorsun. Mary orada otururkenki halini görüyorsun. Twisted olmuş bir şekilde.
Ya oradaki bir karşılığı oluyor yani. Bu arada o Twisted da bayağı şeydi ya, creepy'ydi ya. Tabii canım. Tasarımlar falan gerçekten güzeldi. Ya zaten Onu az hani o sonra MR cihazı dedin ya, o şey mantığı falan hani. o zaten çık 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 çık. Aynen, Tam o. o güzel. O gerçekten güzeldi. Mesela o Bu masada arada oturanlar kim? Tamam, şey evet bak karısı çok belli. orası, Bak, şey o karısı. kırmızı olan aktif olarak hareket edebilen de tek o vardı. Mesela Dikkat o da ettiysen. ilginç. O neden hareket edebiliyordu mesela? Karısının hep şey yani evden gittiği hani daha aktif bir şekilde dinliyoruz ya karısını. Ben Hı ona hı. yoldum birazcık. Hani diğerleri kim olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Evet, hiçbir bilgi yok. O bence filmin eksiği birazcık da. Oraya daha felsefi bir şey koyabilirdi. Yani oturan bir dayı yerine ya da şeyi açan yani Hı ne hı. bileyim onların ben bir anlamını çözemedim pek. Ekstra görmedim de bir Ya şey bana yani. da biraz daha random geldi. Ben mesela Random demem de bir easter egg'tir o ama bana geçmeyen bir easter egg. Filmde bence Kane Parsons koyduğu çoğu şeyi random koymamış. ya yok, Yani bence o de öyledir. Ama pencere detayı olsun, diğer detaylar olsun bilmiyorum yani. bilmiyorum, ben yakalayamadım o kadar fazla. Ya dikkat ettim gerçekten. Çalıştım ama çok fazla yakalayamadım. Mesela koşuyor dedik ya. Hı hı. Neyden sonra Kapıya doğru. koşmaya başlıyordu? Tabii ki Captain Clark geldikten sonra. Mesela neden? Çünkü zaten kadın Captain Clark'tan nefret ediyor gibi düşün. Çünkü hani iyilik olan kısmı kabul ettiğinde bu durumu otomatikman o alter ego kabul etmiyor. Bok atacak ya. Kadın kaçıyor işte o alter ego'dan. Anladım, Düşündüğü tamam. zaman Oradaki hikaye karşılığı da yine basitçe bir oluyor gibi diyorsun. aynen. Ya o sahne çok güzeldi. Bu arada teknik detay olarak da söyleyeyim. Acayip iyi çekimler vardı. Bak bayağı beğendim. Bence Ben de creepy'lik şey öyle hoşuma gitti, evet. çok beğendim. Renkler çok iyiydi. Ara ara şeye çok dikkat ettim. Liminal spaces'ini sağlayabilmek için straight 5-10 saniyelik mekan görselleri vardı. Bir anda duruyorsun, şehri izliyorsun. Bir anda tabelayı çekiyor. Hı hı. Bir anda dükkan önünü çekiyor. Böyle hani tamam onu bilerek gidiyorsun ama ekstra filmde sen de onun hissini kabartarak devam ettiriyordu yani. O hissi hissederek izliyordun ve devam ediyordun. Benim için asıl korku şey olurdu mesela, daha çok. Onu da bekledim tasarım olarak biraz daha fazla. Daha rahatsız edici perspektifler. Böyle büyüklük küçüklük üstüne. Anladın mı? Hani böyle çok büyük alanlar Anladım. görmedik ya mesela. Boş büyük alan. Onun bir ismi vardı, Gördük şu an ama hatırlamıyorum. Ama o tarz korku türleri de var. hani çok çok büyük. Senin Evet, bahsettiğin boşluk bayağı korkusu büyük. falan. Mesela o, ben böyle çok büyük boş bir yer gördüm, rahatsız olurum mesela. Ben de rahatsız olurum canım. Mesela bu da bence hani eklenebilecek bir konsept tasarım olarak. Kesinlikle. Bence de. İyiydi yani o Ya bir noktada. şeyde Abi gördük onu. Hani en son kaçarken Clark'tan. Evlerin olduğu bir yer gördük ya böyle. hı hı, aynen. Ora bayağı Bir orada hafif çıtlattı. Onun dışında çok görmedik. Clark ilk çalışanlarıyla giderken kamerayı koyuyor. Kızı aramaya gidiyor ya. Sonra kamerayı biri alıyor. Ya o belli ki şey işte. Clark'ın entite hali de. Mesela ondan sonra nasıl kurtuluyor? abi zaten Clark kurtulmuyor hiçbir şekilde. Yani o zaten Clark gibi. Anladın mı oradaki Tamam, mesela canavar? orada neden saldırmıyor ona? Orada Clark'a değil de kıza saldırıyor olabilir. Anladın mı? Zaten abi yani entity dediğin şey Clark'ın harbi yani 30'uncuya diyeceğim ama zaten kendisinin alter egosu gibi ya. Yani Tamam. kendi yapısı. Filmin yani burada doğrudan canavar nasıl oluştuğuna dair bir açıklaması olmadığı için ben birazcık işte Backrooms'un beyin MR'ı çekmesinin sonucu oluşan bir şey olarak görüyorum. Tamam ama ben neden Dizinin saldırmadığını soruyorum. Clark'a mı? Evet. Kendisi çünkü ve Clark neden saldırmıyor? Clark psikiyatri seansının bitiresiye kadar yani kadının Yani masada karakter onu gelişimi göstermeyesiye he kadar diyorsun. Tamam, onu karakter gelişimi zaten okey. göstermeyesiye kadar saldırmıyor ona. Yani o çünkü kendinden yani aynı düşünüyorlar ya oraya kadar. Hı hı. Oradan sonra Clark ben buyum işte ben bir şey yapamam ama bundan pişmanım da bir nebze dediği zaman canavar diyor hadi lan oradan çekiyor onu orada yani bir anda ısırmaya falan başlıyor. Bu arada o bayağı bir resme benziyormuş. Çocuklarını yiyen Satürn şeyi Hı. resmi. Ki çocukların yani Satürn resmi de çok birden fazla anlama geliyor. Aynı Backrooms gibi bundan esinlenen de birden fazla şey varmış. Aynı sahne yani buraya koyarız hem çocukların Hı yanına hı. Satürn'ü hem Clark'ın yediği şeyi bulabilirsek koyarız. Birebir aynı. Isırdığı yer bile aynıydı yani. Güzel metaforik noktalar vardı filmde. Ben şeye takıldım. O kızı görmedik. Öldüğünü de görmedik bu arada. Hı O kız hı. kayboldu Backrooms'ta yani. Bence onunla ilgili bir easter egg daha net bir easter egg yerleştirilebilirdi. Yani o kız sonuç olarak kayboldu. Kapana sıkıştı. Bir yerde Evet, kaldı bak o doğru yani. diyorsun. Filmi o kadar Clark mekanizmasıyla izliyoruz ki hani bunlar Clark'ın hayatında vardı yok şeklinde düşündüğünde mantıklı ama gene de bir eksiktir yani. O kızı şey yapması lazımdı. O çünkü lan zaten 4 tane karakter var filmde. Bir tanesi otomatikman kaybolmuş oluyor yani. Ki oğlan olana iyi bir şey hani filmin en iyi fan footage kısmı var orada. Ben orada sıçtım yani bayağı korkunç Evet, orası. oralar güzeldi. Yani oğlanın hikayesi bitmişken Clark'ın Mary'nin hikayesi bitmişken geri kalan şeyler de bir nebze açıklanabiliyorken o kız hiç açıklanmıyor yani. Hani hiç elle tutulabilecek
bir yer bulamıyorum o noktada. Evet. Bir de ben bilmiyorum, beğenmediğim noktayı söyleyeyim. Buna belki katılmayacaksındır. Ben Mary'nin Captain Clark'tan kaçtığı noktada birazcık daha found footage versiyon isterdim. Neden diyeceksin? Bu sonuç olarak bir nebze de korku filmi ya. Yani Mary o Captain Clark'tan kaçarken artık korkmuyordum ben. Ne olacağını merak etmeye başlıyordum otomatikman. Çünkü korku evresi düştü benden yani. Kaçan biri var. Evet, gerici, Allah ne olacak falan. Ama hani korku hissim baskılanmıştı orada. Çünkü Captain Clark'ın korkutucu kısmını görüp atlatmıştım oraya kadar. Orada birazcık daha Captain Clark ısırdıktan sonra Captain Clark'ın vücut halini doğrudan görmesek de birazcık daha cızırtılı found footage, o nefes seslerini görsek bence daha korkutucu olabilirdi ve film de daha etkileyici olurdu. Çünkü sonuç olarak bu son akta olan bir nokta. Ama o bir tercih Ben ya. Yani daha bu korkunç bence daha iyi bir yapılabilirdi tercih o. olur. Evet, daha korkunç yapılabilirdi. Ben bütün bedenen halini tamamen sürekli bir süre görmek iyi bir tercih olduğunu düşünmüyorum yani. Benim eksik bulduğum nokta bu. Evet, anlayabiliyorum. Felsefik noktasına da katılıyorum, beğeniyorum ama çok korkunç olduğunu düşünmüyorum oraların ve bu bir eksik olduğuna inanıyorum yani. Yani bu bir tercih şey olarak. Ama anlıyorum dediğin, yani o da iyi bir nokta aslında. Ya ben eksi olarak şunu söyleyebilirim. Bana bazı planlar çok uzun geldi. Ha. Evet, yani işte ilk Clark girdi, gördük, tamam. Odaya giriyor. Orayı geziyor falan. Oralar iyiydi abi. Tamam, oraları iyi. İlk defa görüyoruz bir de. Tamam, onu kabul ediyorum. Abi sonra şeyle beraber giriyor ya. Mary'de de aynısını Şimdi görüyorsun. Ona mı çalışanlarla takıldın? girdi. Hadi ona da okey oldum. Yine orada bir tık rahatsız etti. Ama tamam, anlıyorum. Abi Mary'de yine aynısını gördük. O bana inanılmaz rahatsız etti, bilmiyorum. Bence bu dediğime katılırsın. Ya bu çok çok büyük bir eksik değil tabii ki ama Ya ben genel orada şey olarak olarak yorumladım. bazı planlar çok uzundu yani. Ya ben orada bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani Mary 50 kere zaten gördük o dur tabelasını. tekrarlayan görsellerin de bir nebze rahatsız ettiği düşünüldüğünde bir de Mary'nin annesi de otomatikman Backrooms delisi olduğu için ve Backrooms'a girip çıkıp bir daha girmek istemediği için kızını kapatan bir insan olduğu için annesi Mary'nin o ulan hissini vermek için bir tık uzun bir plan tercih İşte etmiş orada daha olabilir. O farklı bir yüzden kurgu anlayabiliyorum. olsa daha güzel olabilirdi. Hani o annesinin gitgelleriyle beraber görsek daha etkileyici olabilirdi belki. Buna katılabilirim ya. Buna katılabilirim. Ya buna bütçe de yetmemiş olabilir. Ona da katılırım. Ama daha efektif kullanılabilirdi. Ya Kesinlikle bütçeden katılıyorum. değil canım. 2 çamaşır daha atacaktı işte. Onu görecektik. En sondaki sarı giyinen abilerimiz. O işte şirket. Sonuç olarak tamam MR bilmem ne açıkladık Ya kendisini işte ama orada o benim çok orada hoşuma... film seni direkt doğrudan yalnız bırakıyor Backrooms'un felsefesiyle. Adamlar da sonuç olarak sana doğrudan şey demiş oluyor. Biz de bulamıyoruz. Bilmiyoruz. Hep bir bilinmezlik, bulamamazlık. Bir yok yani, anladın mı? Bir eksiklik var. Böyle bir noktadan hep şey yapıyor film, yaklaşıyor düşündüğünde. Yani bu nasıl bir anlam ifade ediyor sence? Yani bence ben genelde şimdi korku filmlerinin bu şey sonunu çok sevmiyorum. Açık son. Hani açık son değil de işte bir şey oluyor. Daha büyük komplo varmış. İşte bunu daha önceden bilenler varmış falan. İşte hadi bize katıl. Bu benim pek hoşuma gitmiyor. Ama bak orada bize Hı. katıl yok. Hani Fark bize ettin mi katıl onu? gibi değil. Yani tabii ki de yok da. Ha, tabii orada şey muhabbeti de var. Orada şey Kadına çok iyiydi bak. Senin ne olacağını bilmiyoruz dedi evet yani. evet. Yani çünkü şöyle bir O durum da var. Bu demek yaygın bir şey. Bana öyle evet, geldi en azından. Hani bu backroom'da düşen doğru bir diyorum sürü diyorsun. insan var. Ve bunlar ne oluyor? Elimine mi ediliyor? Bunun bence cevaplarını birazcık daha verebilmemiz için diziyi izlememiz lazım. İşte belki dizi bayağı dolduruyordur altını, bilmiyorum yani. Bence ya ben zaten hani hayal et ya kendim de doldurmaya çalışıyorum. Hayal de ediyorum. Ya tabii Bir ki nebze evet. empati de kurabiliyorum. Gene çok beğeniyorum ama bence dizi izlesek bir tık daha belki hem puanımız hem zihinsel yapımız daha yükselir bu filme karşı yani. Daha çok beğeneceğimizi düşünüyorum. Ya sadece şunu söyleyeceğim. Hani beğenmediğim yönleri neden beğenmediğime dair. Bence bu biraz şundan ötürü. Ya ilk başta tabii ki bu kadar planlamış olamaz da. Bu lore'u kurduktan sonra insanlar biraz daha empati yapabilsin, olaya yakın hissedebilsin diye yamanmış bir durum var burada psikolojik olarak. Bence o hissediliyor sadece. Filme özel bir nokta var, evet. Ve Evet. hani bunu sanki filme özel ekstra getirmiş gibi DLC gibi Aynen. hissettiriyor. Evet. Hani ilk başta böyle kurmamış gibi. Sadece bir Zaten varsayımda bulunuyorum hani. şeyde neredeyse diyalog yok dizide. Hı hı. Ya burada tamamen diyalog olan uzun sekanslarda insanların derdini, psikolojisini anlattığı yerler arttı. Hani tamamen aslında yapısal olarak da bir farklılığa gidiyor. Bir revizyona Ya, gidilmiş yani. ya dediğim gibi birazcık daha found footage sahneleri arttırılabilirdi bu noktada. Hani senin dediğin uzun planlardan ziyade. Captain Clark bir tık daha korkunç yerleştirilebilirdi. Bunlar bence de katılıyorum eksik olarak ama bize 40 dakika 45 dakika konuşabilecek ve bunun felsefesi üzerine Tabii canım. Ben de saatlerce tam onu belki diyecektim, aynen. malzeme verecek bir film vermiş. Yani Bu sonuç çok olarak değerli bir şey zaten. Burada en önemli olan şey bu rezalet bir şey de zaten. çıkabilirdi. Ya dandik bir şey de çıkardı abi. Girdik falan işte ama o şirket de onun arkasındaymış. Ya şey çıksa daha mı iyi mesela? Backrooms'u bunlar yapmış.
dandik. Mesela olmazdı yani. Kesinlikle çok düşük verirdim mesela öyle bir şey çıksaydı sonunda. Abi oyunculuklar Tamam. Chiwetel Ejiofor reis ve Renate Reigns, nasıl okunuyor bilmiyorum soyadı. İkisinin de oyunculuğunu çok beğeniyorum. Ejiofor abimin çok underrated olduğunu düşünüyorum ben. Diğer oynadığı işlerde de. Bayağı iyi oyuncu. Keşke Mark Duplass'in de oyunculuğunu konuşturabileceği birazcık daha sekans olsaydı yani. O da benim için 3. eksiklerden biri. Kendisi gerçekten bence underrated, o da bayağı Evet, Creed'de evet. falan Ya onu biraz da gördük yani böyle adam deli rol, ya deli değil de biraz da böyle kırık, kırık hafif. şeyini görsek güzel olurdu yani. Belki ikinci filme saklıyordur. Abi umarım ya. Çok iyi olabilir. Backrooms'tan iyi bir dizi olabilir bu arada. Tane tane. Ne olacak ulan? Ne olacak ulan? Yani tabii ki YouTube dizisi gibi değil ama hani bu hikayenin devamında daha da dizi gibi. Yani 2 sezonluk 10-20 bölümden mesela iyi bir dizi çıkabilir gibi geliyor bana. İşte belki bilmiyorum, öyle bir vizyon da olabilir. Hani bunu biraz da böyle komüniteye mal etmek de istiyor olabilir yani. Konuştuğumuz gibi en başta. Onun dışında Will Sodik yazımına yardım etmiş. Will Sodik Westworld Homeland'den birer bölüm yazıp Hmm. Ash vs. Evil Dead serisinde 10 bölüm yazarıymış. Kendisinin ufak ufak tecrübesi varmış ama sonuç olarak o da bence çok tecrübeli bir isim değil. Onun da bence iyi performans sergilediğini söyleyebilirim ben. Ya açıkçası biz Alp'le çoğu şey konuştuk. Ha, müzikler konusunda şeyi söyleyeyim. Yani müzikler böyle basit basit ama efektif diyebileceğimiz böyle synth sesleri vardı yani. Ara ara giren, böyle karmaşık olmayan. Hatta müzik azdı ya galiba. Evet, azdı, bayağı Değil azdı. mi? Arada böyle tansiyonu yükseltecek böyle akorlar falan giriyordu gibi duydum sadece. Çok dikkat etmedim Bir yani, de yalan olmasın. Backrooms'tan sonra Disclosure Day'e gittim. Disclosure Day müzikleri rezalet geldi Backrooms'tan sonra bana. Ben zaten videoda da bahsetmedim. Hiçbir şey kalmadı aklımda zaten. Ya bir de böyle bir film için bence sessiz olması daha iyi zaten. Bence de. Bir şeyi vermesi için o vakum hissini falan daha iyi bir tercih yani. Ya oyunculuklar konusunda zaten yani 3-4 karakter var. Bir şey görmüyoruz. Bence Clark oynayan adam iyi oynamış. O şey sahnelerinde özellikle Mary ile otururken psikiyatri seanslarında böyle kendinden emin ama bir yandan da lan deliriyor muyum hissini çok iyi veriyor bence. Daha o da yeni yeni girmeye başlamışken o haritayı çiziyor falan. Oradaki şey güzeldi bence, gitgeller. Yani Mary özelinde de yani o da iyi oynuyor ama hani ekstra bir şey olarak öne çıkarmam yani. Sentimental Value'da bir tık daha ekstra performansı var. Orada daha Hı hı. Ya bu da daha kötü oynadığı için değil vurucu. zaten. Hayır, Gayet orada iyi daha oynamış fazla zaten. alan Hı var. hı. Evet. Daha fazla room var. Burada zaten rolü gereği birazcık donuk da olması lazım. O geçmişin getirdiği psikolojik, Tabii olayı öğrendikten sonra daha du- bir şey oluyor zaten, aynı donuklaşıyor. o annesinin getirdiği dumur durumunu yansıtması lazım da iyi de yansıtıyor yani bence. Ya mesela şey falan da güzel bir detaydı. En son Clark'ı o cebindeki şeyle zarar Ha, veriyor ya. annesinin Evet. O el iziyle falan. mesela Backrooms'a dövmüş oluyor onu yani. Evet. Bu arada gerçek dünyadan Backrooms'a eşya götürdüğünde hiçbir şey olmadan devam edebiliyorsun Backrooms'a. Bu da enteresan bir Evet, bak ben de şey onu yani. düşünüyordum. Yani bu tarz kurallar ilginç biraz. Ama Backrooms'a onu soktuğunda o orada kopyalanabiliyor. Kopyalanan ayakkabılar, mobilyalar oraya giren. Enteresan yani. Bunun bir karşılığını gördük mü biz? Oraya sokulan şeyin Doğru. sonradan kopyalandığını gördük mü mesela? Ya oraya giren insanlar özelinde görüyorsun. En son şeyi görüyoruz işte. Mary'nin MR'lanmış halini görüyoruz. Ama ekstra bence eşyalarda da böyle bir durum gerçekleşiyor olabilir yani. Şu an tam doğrudan hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim de. Şey olabilir. Easter egg olabilir yani. Ha, sen Mary girdiği için mi kopyalanmıştır diyorsun? Bir nebze. Ben öyle düşünmüyorum ya. Ben dediğim gibi her şeyin bir karşılığı var gibi düşündüm. Bilmiyorum. Ha, sen upside down tarzı diyorsun. Hı Okey. hı. Ben daha MR tarzı. Çekildikçe oluyor. Yani evren Ha, tarzı diyeyim. değişiyor tabii ki de hani işte varsayımlar. Masadaki adamların hiçbir karşılığının olmaması da yani ya da varsa da bende yok. Ya ben şeyi falan E, düşündüm, bilmiyorum. Hani yaşlı bir adam vardı ya. O babası olabilir belki falan. Ama tekerlekli sandalyedekini hiç şey yapmadım. Yani şu an aklıma sadece şöyle bir şey geldi. Bu çok uç bir şey. Belki de Mary'e eksik anlatmış olabilir olayları. Ve o sırada hani olaylar yaşanırken belki ailecek beraberlerdi. Bilmiyorum. Bizle görüşlerini paylaşmak isteyen, teorisi olan, bu konuyla ilgili okuma yapan, lore'a çok fazla hakim olan mesela canavarlar falan belli Hı bir hı. noktaya kadar hiçbir zaman bu lore'da yokmuş. Sonradan birazcık korku ögesi verebilmek için getirmişler diye de bir şey var. Fikirlerinizi bizle belirtmeyi unutmayalım. Diğer filmlerde de çok isteriz. Altta yazılan yorumları görünce seviniyoruz. Alp'cim ağzına sağlık. Teşekkür Sen de ediyoruz. abi. Keyifli bir video oldu. Diğer videolarımıza bekliyoruz. Bir sürü dediğimiz gibi podcast'imiz, müzik reaksiyonumuz, eski videolarımız, hepsine gidebilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. O çok kıymetli artık. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Alp'cim dikkat et kendine. Sen de abi.